Sosyal medyada gereksiz derecede karmaşık hale getirilen fitness sektörünü anlaşılması basit hale getirdiğim kanalıma hoş geldin. Spora yeni başladın veya başlamak istiyorsun. Ancak nereden başlayacağına dair hiçbir fikrin yok veya fitness influencerlarına Sıla'nın 20 dakika boyunca bilimsel jargonlarla ne yapman gerektiğini söylemesine bıktıysan, bu videoda başlangıç için her şeyi basitçe açıklayacağım. Bu videodan sonra maksimum kas kazanımın için nasıl antrenman yapacağını ve bu antrenmanı nasıl haftanın günlerinde programlaman gerektiğini öğreneceksin. İlk olarak bilmen gereken bir kası haftada kaç kere çalıştırman gerektiği. Eğer hedefin maksimum kas kazancı ise çoğunlukla bir kası haftada 2 kere çalıştırmak senin için en uygun olacaktır. Peki bir kasa çalıştıktan kaç gün sonra tekrar çalışabilirsin? Bu senin yaşına, antrenman geçmişine, programının yoğunluğuna, beslenmene ve en önemlisi uykuna göre değişkenlik gösterir. Ortalama olarak bir kasa çalıştırdıktan sonra kasının iyileşmesi için 24 ile 72 saat arası dinlendirmelisin. Benim burada sana önerim 48 saat olacaktır. Ama dediğim gibi bu değişkendir ve özellikle uykunun kaç saat ve ne kadar kaliteli olduğuna bağlı olarak değişebilir. Sen kafana çok takma, 48 saat dinlendir geç siktir et. Benim gibi çoğu kişi başlangıç olarak full body yani tek bir antrenmanın tüm kas gruplarını çalıştırdığı bir program ile spora başlar. Bu kötü değildir. Spora ilk adapte olmak için gayet güzel bir programdır ve spora haftada sadece 3 gün gitmeni gerektirir. Eğer sevdiysen ilk ay hatta ilk 2-3 ay bu program ile devam edebilirsin. Ama gün geçtikçe bu programı uygulamak ve programlamak zorlaşacaktır. Eğer spora gidecek fazla vaktin yoksa ve sıkılmadan yapıyorsan full body öneririm. Ancak benim gibi full body yaparken zerre zevk almıyorsan haftada 4 ile 6 antrenman yapabileceğin bir program seçmen senin için en uygun olacaktır. Ben başlangıç için 4 günü gayet yeterli bulurken maksimum 5 öneririm. Ayrıca en az bir gün dinlenmeyi unutma. Haftada 7 gün antrenman yapmak seni daha çok geriye çekecektir. Ağırlık kaldırmanın her şeyden önce sana eğlenceli gelmesi gerektiğini unutma. Çünkü bunun başlangıçta süreklilik kazanması gerekiyor. Sıkıldığın bir şeyi sürekli hale getiremezsin. Başlangıçta bir kası haftada 12 ile 18 set arası çalıştırabilirsin. Seviyen arttıkça setlerinin de kalitesi artacağı için set sayılarını düşüreceksin. Ancak başlangıç için bu aralıkta kalman ve hareketlerine formunu oturtman yeterli olacaktır. Hissedemediğin kaslar için ekstra tonla set, tonla hareket yapmana hiç gerek yok. Zaten daha yeni başladın. Hissedebilecek kadar kasın yok. Özellikle sırt gibi göremediğin kasları hissetmen belki de birkaç ayını alacak. O yüzden kafanı yorman gereken tek şey formları iyice öğrenmen ve düzgün yapman. Az önce dediğim gibi tonla harekete, tonla sete ihtiyacın yok. Sosyal medyada gördüğün şekilde şükürlü süslü hareketlere hiç ihtiyacın yok. Belirli hareketleri seçip bunları yüzlerce kez tekrar ve tekrar yaparak ustalaşman gerekiyor. Sürekli yaptığın hareketleri değiştirmen gelişimini olumsuz etkileyecektir. Sana vereceğim bu hareketlerde ustalaşırsan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayacaksın, buna emin olabilirsin. Göğsü ele alalım. Bench press. Son zamanlarda influencerlar tarafından boklansa da harika bir harekettir. 5 ile 8 gibi düşük bir tekrar aralığında hakkını vererek çalışırsan gücünün ne kadar arttığını göreceksin. Aynı zamanda ön omuzun ve tricepsinde aktif olacağı için oraları da çalıştıracaksın. Seni estetik gösterecek en önemli yerlerden birisi üst göğüstür. Çoğu kişi bunu atladığı için üst göğüs eksik kalır. Oysa giydiğin tişörtte göğsünü en öne çıkaran kısım senin üst göğsün. O yüzden üst göğsüne yeterli önemi vermelisin. Bench veya dumbbell seçimini sana bırakıyorum. İkisini de belirli bir süre deneyerek kararını verebilirsin. Benim favorimi soracak olursan incline dumbbell press derim. Salonlarda çoğu yeni başlayanın formunu asla doğru yapamadığı hareket. Göğüs çalışacağım diye omzunu çıkarma. İnternette ufak bir araştırmayla doğru formu bulabileceğin tonla kaynak var. Estetik bir görüntü için patlak omuzlar şart. Burada çalıştırman gereken 3 kısım var. Ön, orta ve arka omzun. Ön omzun için şiddetle oturarak barbell overhead press öneriyorum. Eğer oturarak yapma imkanın yoksa dumbbell ile yapabilirsin. Bu harekette ustalaşman ön omzunu mükemmel geliştirecektir. Aynı zamanda göğüste yaptığın presler de ön omzunu yeterince çalıştırdığı için bu hareketten başka bir harekete ihtiyacın yok. Yan omzun için lateral raise, halk diliyle yana açma. Instagram'da gördüğünün aksine tonla drop set yapmana gerek yok. Formunu bozmadığın en ağır ağırlığı seçerek 3 set yapman yeterli olacaktır. Yine çoğu kişinin es geçtiği bir bölüm, arka omuz. Patlak omuzlar ve estetik bir görüntü için olmazsa olmaz. Bunun için rear delt fly yapabilirsin. Sırtın için ise barfix, lat pull down ve rowlara odaklanman yeterli olacaktır. Özellikle barfix'ini artırman ve ağırlıklı bir şekilde yapabilecek seviyeye çıkarman sırtını kaplumbağa kabuğuna dönüştürecektir. Bu hareketlerde düzgün form yaptığım halde hala hissedemiyorum diyorsan endişelenmene gerek yok. Sırt büyük bir kas grubudur ve hissetmesi en zaman alan yerlerden biridir. Moralini bozma, yapmaya devam et. Hissedeceksin. Biraz da bacaklardan bahsedelim. Bacaklara geldi. Hoppa. Ama bunları anlatmam gerekiyor, önemli. Tamam, bitireceğim zaten. Ama tamam.
Fazla uzattık, şişlenmeyelim şimdi. Özet olarak ekranda gördüğün bu hareketleri uygulaman yeterli. İşi karmaşıklaştırmana gerek yok. Önceliğin keyif almak olsun ve kendini başkasıyla kıyaslama. Buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Takipte kal.